Bugün en küçük boydan en büyük boyuta kadar sıralamış bütün GTA benzeri mobil oyunları derledim. Hepsini oynayıp 10 üzerinden puan vereceğiz. Hazırsanız geçelim. İlk oyunumuz 439 MB değerinde bir mobil oyun. Ve bu oyun Türkler tarafından bayağı seviliyor. Zaten oyuna girerseniz de her tarafta den olduğunu görebilirsiniz. Oyun GTA tarzında fakat biraz daha GTA Online'a benziyor. Çünkü bu oyunu online oynamak zorundasınız. Arkadaşlarınızla çete kurabilir veya çete baskınlarına gidebilirsiniz. Farklı emojiler yapabilirsiniz. Silah kullanabilirsiniz. Bakalım megabaytın hakkını veriyor mu? Şimdi oyun çok bonkör bir oyun, onu söyleyeyim. Burada günlük görevler kısmı var. Eğer günlük görev tamamlarsanız bu şekilde büyük bir para kutusu alıyorsunuz. Onun dışında en sevdiğim şeylerden birisi giyim ve araçlar. Burada oyun özel etkinlikler veriyor. Çark çevirebilirsiniz. PUBG Mobile'de olduğu gibi burada işte her konseptin farklı sandıkları var, çarkları var. Bak bu neon sürücü diyor mesela. Yeni arabalar gelmiş, sürekli güncellenen ve sürekli yeni etkinlik gelen bir oyun. Bak bu da ücretsiz. Mesela çevirelim bundan. 1000 tane oyun parası çıkıyor. Gördün mü? Bu şekilde. Çeteler kısmı var. Arkadaşlarınızla klan kurabilirsiniz. Gereksinim. Bu gereksinimi karşıladığınız zaman yapabilirsiniz. Klana katılabilirsiniz. Burada hediyeler kısmı var. Hediyelerde günlük görevler. Günlük görev değil, pardon. Günlük girişler. Mesela ben ikisini aldım. 2 büyük medkit verdi. Medkit'te yani karakterinizin canını yenileme. Burada zırhlar falan var. 7 gün boyunca girerseniz 7 günün sonunda böyle bir spor araba alıyorsunuz. Gayet güzel. Bu neymiş? Burada da işte etkinlik var. Etkinlikte yaptığınız paraya, topladığınız paraya göre bir şeyler veriyor size. Bir arabalara bakalım. Arabalarda ne varmış? Şimdi özel kısmında şunlar var. Reklam için ödül. Reklam izleyerek de ödül kazanabilirsiniz bu arada. Bakın reklam izlediğinizce böyle ödüller veriyor. Mesela bir reklam izlediğiniz şu maskeyi aldınız ki bayağı güzel. Her oyunda vermez bunu. Şöyle değişik giysiler var. Çok hoşuma gitti bu yönden. İşte soytarı şapkası vesaire. Şöyle bir set. Bakın bayağı güzel. Gerçekten çok hoş. Ekonomisi de bayağı iyi. Gerçek ekonomisi. İşte bakın bu şekilde gözlükler çok güzel. Gerçekten bayağı güzel şeyler var. Bak bu da Amerikalı seti. Bayağı güzel. Çok güzel şeyler var. 50 tane izlediğiniz zaman da bu şekilde bir kamera alabiliyorsunuz. Yani bedavadan hesap diziyorsunuz gibi. Araçlarda ne varmış? Araçlarda gerçek hayatta alınan araçlar var. Sadece lisansları yok. Ama onun dışında her şeysi birebir. Destansı, nadir bu şekilde sarılamış. Mesela bu morlar mavilerden daha değerli. İşte bunda ne var? Tesla var. BMW var. Bak bu parıldıyor. Bu hediye herhalde. Hediye için. Ne bu bilmiyorum. Satın alma bonusunda hediye veriyor. Satın aldığınızca, oyuna para yatırdıkça bunlar size hediye veriyor. Bak görüyor musun? Ve bunların bazı arabaların body kitleri de var. Bak bu şekilde body kitle satın alabilirsin. Bunlar da premium araçlar. Yani oyunun en üst level araçları. Canavar kamyonları var. Bak bu jetpack mesela. Bu Dodge Challenger. Böyle bir motor var. Silahlı falan. Bak uçabiliyor. Çok değişik, güzel. Monster Truck, Lowrider arabası var. Şöyle bir parti otobüsü var. Her tarafı hoparlörle kaplı. İçini görüyorsunuz. Yani mobile göre bence gayet fena değil. Bak GTA 5 dolar ramp arabası var. Grafiti sanatçısı var. SWAT var. Zengin var. Bayağı güzel şeyler var. Mahkum bile var lan. Polis işte komanda ne varsa. Bak. Çok güzel. Ve bunların ayrı dönüştürülmüş halleri de var. Onlar da gayet güzel. Hareketler, bunlar da emoji. Şapkalar kısmında da maskeler. Çok iyi maskeler var. Gerçekten bayağı güzel maskeler var. Karakterinizi süsleyebileceğiniz, güzel gösterebileceğiniz bir sürü şey var. Şu maskelere bitiyorum. Şu oyundan sevdiğim şey bu maskeler herhalde. Bunlardan bulursam bir tane ben de alacağım gerçek hayatta. Şöyle bandanalar falan var. Hemen görev verdi. Yani meslekte yapabiliyorsunuz. Öyle boş bir oyun değilmiş. Gerçekten megabaytın hakkını fazlasıyla veriyor. Şöyle bir gidelim, sonra hemen diğer oyuna geçelim. Bu video biraz uzun olacak çünkü GTA oyunları diyoruz bakın. Haritada zaten bin bir türlü ikonlar var. Ama güzel ya. Mobile göre bence başarılı. Evet, mesela ilk taksi görevimiz buradan başlıyor. Bak burada da oyun paralı... Ne? Vicebox? Bilmiyorum. Oyun parası herhalde. Başla dedim. Bak göreve başladık, bize taksi verdi. Gidelim bak, hem de Tesla. Adımız da yazıyor. Kıyafetimiz de değişti. What? Şöyle hemen bir binelim. Bak bizimkiler mahalleye diyor. Bunlar yani gerçek hayatta gerçek oyuncular da kurmuşlar. Bak burada görüyor musun? Yani oyunun amacı roleplay yapmak ama buradakiler genelde hırsızlık, çete. Bunlara biraz kafa yoruyorlar. Abi açılışa kapanışa bak, çok iyi. 1,5 dakikamız var. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Bak burada da bak sen lan, çok bayağı yapmışlar oyunu bu arada. Bak yolculuktan memnunum. Memnuniyetinizin seviyesine göre de artıyor kazanacağınız para. Allah'a çok iyi. Hop şöyle durdum ve indi, bu kadar. Oyun bu şekilde. Siz de Vice Online yazarak indirebilirsiniz. Hadi diğer oyuna geçelim. Sıradaki oyunumuz 1 GB değerinde, çok eski olmasına rağmen hala günümüzde oynanabilecek bir oyun. Oyun Türkçe dil destekli ve GTA gibi kendine ait has senaryoları var. Bu oyunu ben çok oynamıştım fakat o zamanlar internetsiz oyun aradığım için bu oyunu oynayamamıştım ama artık internetimiz olduğuna göre bu oyunda rahatlıkla oynayabiliriz. Oyunun kendine ait
hikayesi var dediğim gibi. Zaten oyuna ilk başladığınız zaman sizi güzel bir senaryo karşılıyor. Bir festivaldesiniz ve festivalde soygun yapıyorsunuz. Bu şekilde göreviniz başlıyor. Kendinize ait has karakter yapabilirsiniz. Ve oyun bildiğin GTA yani. Gerçekten mobilin GTA'sı diyebiliriz. Bakın bu şekilde motorlar var, polisler var. Mesela silahla nereye ateş etsek bu şekilde karakterleri öldürebiliriz. Yani basit de bir oynanışı var. Zevk veren de bir oynanışı var. Polis geldi mesela, hemen polislerde şöyle bitirdik mi polis arabasını da çaldık. Neyse bu şekilde. Burada karakterlerimizin görevleri var. Bak burası mesela bir bölge, tamam mı? Biz bu çetenin lideri bu. Biz bu çetenin liderini mahvederek bölgesini satın alacağız. Ve burada ruh kavanozu diye bir şey var. Bu da sandık gibi düşünün. Buraya geldik. Buradan birleştiriyoruz. Hatta şunu şöyle de yapıp birleştirebiliriz sizin kadar. Bıraktığınız zaman kutu açılıyor ve size bazı ödüller veriyor. Para, işte titrek, silah seviyemiz yükseldi gibi. Ücretsiz reklam izleyerekten farklı kavanozu açabilirsiniz. Kavanoz dükkanında da şöyle şeyler var. Yani kavanoz dedikleri sandık yani. İşte elmasa şöyle açabilirsiniz. Mesela bunda arabalar varmış. Bunda motor falan varmış. Sınırlı süreli teklif gibi. Envanter kısmına gelelim. Bunlar bizim şeylerimiz. Bu da bizim aracımız. Aracımızın şeylerine bakabiliriz. Giysiler dedik. Giysilerde de para vererek istediğiniz türden giysi alabilirsiniz. Çok güzel giysiler var bu oyunda. Ama keşke eskisi kadar güncellense daha iyi olabilir. İşte şapkalar var. Şapkalardan da bu şekilde maskeler takabilirsiniz. Bak görüyorsunuz. Bakın oyuna ilk başladığınızda şöyle bir maskeyle soygun yapıyorsunuz. Trump'ı bileklemiş adamlar, görüyor musun? Yani gerçek hayattaki insanlar da var. Saçınızı, sakalınızı bu şekilde yönetebilirsiniz. Böyle pantolonlar da var. Kostümler de giyebilirsiniz. Köşk diye bir şey var. Köşkte sizin kendi eviniz. Görev yaparak, para harcayarak burayı geliştirebiliyorsunuz. Mesela burası arabamın garaj yeri. Burası helikopter sahası. Bak yap dedin. Bu şekilde hem gösteriyorsa, paranız varsa da yapabiliyorsunuz. Helikopter falan da sürebilirsiniz. Her türlü, aklına gelecek her türlü şey var. Buradaki gördüğünüz helikonu değiştirerek köşkünüzü daha güzel hale getirebilirsiniz. Bir köşke girdik. Bak burası bizim kendi evimiz, görüyor musun? Bence güzel. Oynamanızı tavsiye ederim. Gangster Never Orleans yazarak da indirebilirsiniz. Hadi diğer oyuna geçelim. Sıradaki oyunumuz 1.5 GB değerinde, herkesin bildiği, çoğunlukla sizin bildiğiniz bir mobil oyun. Kaza fizikleriyle olsun, oynanış bakımıyla olsun, Ruslar tarafından ve Türkler tarafından gayet sevilen bir oyun. Grafikte de biraz soluk gibi ama oynanmaya değer bir oyun. Bakalım nasıl? Oyun bu şekilde. Şu anda polislerden kaçıyorum ama birazdan göstereceğim size. Oyun GTA mantığıyla aynı. Polisten falan kaçıyorsunuz. Bir eve gidelim. Oyunda çok fazla şey var. Öncelikle arabaları göstereyim size. Buradan kutular var. Yani her oyunda görüyoruz artık kutulardan. Kıyafetler var. Kadın kıyafetler. Erkek de yapabilirsiniz karakterinizi bu arada. Erkeklerde böyle şeyler var. Kadınlara da biraz daha bu tarz şeyler var. Arabalar bakımından çok zengin oyun. Arabaların çoğu Rusya'ya ait arabalar. Ama siz bunu Avrupa'ya özgü arabalar da var. Sağla da var. Şunlar var. Yine değerlerine göre ayırmışlar. Mesela şu anlar bunlar gri. Yeşile geçtiler mesela. Bak bu şekilde polo var ve bir de oyuna fark ettiğim şey şu. Yeni arabaları demeyi çok seviyorlar. Yeni hangi araba çıkmışsa ekliyorlar. Mesela göstereyim. Bu şekilde Sprinter'ımız var. Mesela şu Nissan. Bak bu yıl çıktı herhalde, öyle biliyorum. Hemen eklemişler güncellemeden ki modeller de güzel. Şu Honda Civic görüyorsunuz. Yani yeni arabaların çoğusu var bunun gibi. Böyle değişik modifiyeli araçlar da var. Tabi değerlerine göre değişir. VIP Vito da var. Şöyle görebilirsiniz. Bak bu da en son seviye. Giysi kısmında da yine göstermiştim. Bunları göstermeye gerek yok. Silah kısmında da desen falan yok. Fantastik şeyleri ben sevdiğimi söylemiştim ama bunda maalesef ki varmış. Varmış, tamam pardon. Silah aldığı zaman bu şekilde desen satın alabilirsiniz. Boş yere oyunun günahını aldı. Kaplamalı silahlar falan çok iyi. Bir de ev satın alabiliyorsunuz. Bak bu 50 milyon oyun parasını alabilirsiniz. Şöyle koca bir yer. Benim bu var benim. Böyle duvarlarını vesaire değiştirebilirsiniz. Süsleyebilirsiniz. Bak mesela yılbaşı etkinliği yaptım burada. Bu da farklı bir süsleme vesaire. Vallahi bayağı güzel. Buna da yılbaşı ne olabilir? Bak süsleyebiliyorsunuz abi, çok güzel. Bak bu diğer oyunlarda yoktu. Bir oyuna girelim. Şu polislerden bir kurtulabilsem evime gitmek istiyorum. Oyunda sevdiğim yanlardan birisi şu. Kaza fizikleri var oyunda güzel. Mesela şu arabayı arkasını görüyorsunuz. Darma duman oldu. Haritada da görebilirsiniz polislerin nasıl geldiğini. Oyunda sevmediğim şey şu. NPC'ler şu haritadaki hem konumuna doğru gitmek istiyorum. Yan tarafta işte haritada her tarafta bir ikon var. Hepsi de bir görev. İsterseniz tek başınıza oynayabilir, isterseniz arkadaşınızla oynayabilirsiniz. Bu tamamen sizin keyfinize kalmış. Online derseniz de bakın burada Go Online yazıyor. Ona basarak online'a gidebilirsiniz. NPC'ler Cadılar Bayramı yaklaşıyor diye farklı giyinmişler. Öyle zannediyorum. Biraz farklı NPC'ler de var. Silah kullanabiliyoruz. AWP'miz var. Bir de M400'ümüz var. Şöyle bir mermisini doldurayım da şunlara bir sıkayım ben. Hop yavaş lan. Bir de karakterler çok şey ya. Polis öldürdüğüm zaman bu şekilde sağlık malzemeleri de çıkıyor. Ölmeden bir alabilirsem onu. Şöyle aldım. Şöyle bir Polat Alemdar arabasına binelim. Mercedes. Arabayı da çalabilirsiniz ama NPC'ler çok gıcıma gitti benim ya. Yürümeleri vesaire hiç olmamış. Araba fizikleri de öyle o kadar aman değil. Diğer oyunlar yalan söylemiyorum daha güzeldi. Ama bu NPC'leri biraz uyuşuk ya. Şöyle çarpsam mesela. Yani çarptığı zaman sizi tatmin eder. Yuvarlanırlar falan. Ama çok şeyli. Baba tekme atıyor hayvan. Evet binemedim. GTA'da olduğu gibi indirdiler bizi. Tutuklayabiliyor muyuz? Tutuklayamadı. Salak. Ne yapıyorsun lan? Oyun çok baklı. Yok sevmedim. Bir puan kırıcı. Hadi diğer son oyuna geçelim. Hadi çok karma çorman oldu. Öldük zaten. Son oyunumuz 2 GB değerinde ve roleplay bakımından adını duyurmuş bir oyun. Yani görüntü pek sizi tatmin etmeyebilir ama oyunda çeşitlilik çok var.
roleplay yapıyorsun yani. Oyun tamamen roleplay üzerine kurulmuş. Bakalım nasıl. Şimdi şu abimiz bizim her şeyimizi öğreten abi. Demin bir iş aldırdı bana. Şöyle bir bedava motosiklet veriyor size oyun. Ve siz de bununla iş yapabiliyorsunuz. Mesela buraya geldik. Buradan jobs yani iş kısmı var. Buradan her türlü iş sahibi olabilirsiniz. Uzun otobüsü, bankacılık, işte teslimatçılık, taksicilik, kerestecilik, madencilik, otobüsçülük. Şuna bir basalım. Ha, yapamıyoruz. Şöyle geldik. Kurye. Neymiş bu? Tamam. Para taşıyacağız herhalde. Başla dedi. Nerede? Motorum nerede benim? Şöyle geldik. Ben bir motorumu alabilsem. Ha bak buradan arabaya geliyorsunuz. Ve işte diyorsun. Oğlum niye olmuyor lan? Neyse şu arabayı çalayım. Çalabiliyor muyuz acaba araba? Online'da Get Online'da var. Yok çalamıyoruz. Değişik ya. Motor kullanamıyoruz herhalde bu görevde. Normalde buraya motorla gelmeniz gerekiyor ama motorumu kaybettim şu anda. Ya oyunun tam çözseniz aslında oyun güzel oyun da tam çözemedik işte. Mesela buraya teslimat yaptık. Başka nereye teslimat? Ezebiliyor mu beni? Aa ezebiliyor. Tamam. Güzel güzel. Önceki oyunda ezemiyorduk. Böyle işte geziyorsunuz. İşimiz bitti. Teslim ettik. Bu şekilde size para falan veriyor. Yani oyunu ben bir çözemedim. Çözemediğim oyunda hoşuma gitmiyor açıkçası ama mantığını çözseniz aslında oyun güzel bir oyun. Harita bak. Bunlar gerçek oyuncular bu arada. Bilginiz olsun. Bak buralara henüz kimse almamış. Army diye bir yer var. O buraya almış. Buralar boş. Buraları mesela şuraya sahiplenebilirsiniz. Anladın mı? Bu şekilde çete kurarak genişliyorsunuz. Büyüyorsunuz. Bu ne? Bu benim motorum mu acaba? Aa evet lan benim motorum buradaymış. Aa benim değilmiş. Bak bindim ama süremiyorum diyor ki anahtarı senin değil. Bilmem ne bilmem ne. Yani bu oyunu bir kez daha yüklemiştim. Yine çözemedim bu şekilde ve oyunu sildim. Muhtemelen siz öyle yapacaksınız ama oyunu bilenler için gayet güzel bir oyun. Hangi oyunu sevdiğiniz yorumlar kısmına yazın. Bu oyun tamamen roleplay oyunu yani. Bak polis geldi mesela. Bu polis roleplay yapıyor gördün mü? Bak bu da mafya. Mafya üyesi bu. Biz de işsiz boşsuz. Biz de işsiz sapsız şeyiz. Geziyoruz böyle. Binebiliyor muyuz? Ha bak arkasına da binebiliyoruz roleplay şeklinde. Ha, çok iyi. Güzel güzel. Burada ehliyetimiz var. Pasaportumuz var. Araba ehliyetimiz var. Değişik şeyler var. Evet. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hangi oyunu sevdiğiniz yorumlar kısmına mutlaka yazın.